Eskiden şu tip yorumlar çok gelirdi. Ne güzel, bizim hayalimizi yaşıyorsunuz. Ya da bizim de Ege'de yaşamak gibi planlarımız var. Veya keşke oralarda yaşayabilsek vesaire. Artık hemen hemen hiç bu tip mesajlar gelmiyor ama bu aranızda benzer hayalleri kuranlar yok demek değildir herhalde. Bu videonun ilham kaynağı Halil Babil adlı kullanıcının bir tweet'i oldu. Bodrum'da 10 yılı aşkın süredir yaşayan biri olarak ve üstelik şu an Selimiye'de bir müstakil evi tamamlamaya bu kadar yaklaşmışken bu konuyu tartışmak, bu konuyu açmak bana güzel bir fikir gibi geldi. Son hali inanılmaz güzel olmuş. Yani buraya her geldiğimizde bambaşka, hani arada fotoğraf atıyor Ceyhun ama buraya gelip o fotoğraftan çok daha farklı olduğunu görmek insanı aşırı mutlu ediyor. Nihayetinde ne bileyim diyorsun ki evet artık bir evim oldu. Dünyada çakılı bir kazığım oldu diyorsun. Yani heyecanlandırıyor beni. Şimdi Hülya ile Marmaris'te fayanslarımızı seçtik. Ceyhun'dan şimdi bir iki şeyi daha böyle tamamlatalım dedik. Ceyhun içeriye bir boya atarız dedi alçının üstüne. Zaten doğramaların siparişi verildi. O da herhalde bir 10 güne falan gelir diye düşünüyorum. Onu Ceyhun'a sorayım ama. Buraya ne koyacağız abi? Çözdük ya. Şöminemizin kazan derinliği kaç santim? Şömineyi konuşmaya başladık bile. Ceyhun'a sormak lazım ama ben biliyorum artık. Yüzden aşağısını biliyorum. Ya olabileni elimden geldiğinde hani nokta şimdi öbür türlü şuradan şuraya bir malzemeyi götürmek olmuş 5-6 lira. Ben taş getiriyorum bir kamyon. Kamyonuna verdim. Hani gittiği mesafe değirmen yanından Marmaris düşün. 6-7 bin. Bugünkü konudan bağımsız Bodrum Bisiklet Topluluğu'nun mumcuları da başlayan ve Uyku Vadisi'ne devam eden bisiklet turuna katılıyoruz. İşte Kaan'la atladık bu sabah geldik. Şimdi grup burada birleşiyor. Bodrum'un pek de bilinmeyen ama bizim çok sevdiğimiz rotalarından birini yapacağız. İstanbul'dan ayrılmadan önce herkesin yaptığı gibi bu hayalini gerçekleştirmiş insanların bloglarını okumaya başladım. Yazan, çizen, fotoğraf paylaşan ya da sosyal medyaları benim için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştu. Ama bir eksik vardı. Referans aldığım çoğu göçer taşındıktan sonraki hayatlarını anlatıyorlardı. Oysa benim merak ettiğim bu kaçış sürecini nasıl inşa ettikleri, nelerle karşılaştıkları, sürprizler, hayal kırıklıkları falan asıl merak ettiğim buydu. Bu referans aldığım insanların %90'ı işte bahçelerinde kahvelerini içerken, kendi yetiştirdikleri sebze meyveleri toplarken falan paylaşımlar yaptıklarından dışarıdan bakınca her şey çok kolay gözüküyordu. Ama işte o ya ilk adımlar, işte bunlar eksikti. Bir Ege kasabasında yaşayacağımı bilmeden hadi ben kaçtım diyerek bir blog yazmaya başladım. Kaçış planı. Arada sırada eskisi kadar olmasa da orada yazı paylaşmaya devam ediyorum. O zamanlar niyetim bir başka hayat mümkün diyerek
hayalini kurduğum yolculuğu kayıt altına almaktı. Ama size küçük bir sır vereyim. Halil Bey haklı olabilir. Oranın dışında. Biz zaten müstakil evlerde yaşıyorduk. Müstakil bir yaşamımız vardı. Ne oldu da şehirlerde, apartmanlarda yaşamaya karar verdik? Bu arada turda bitirdik. Aşağı yukarı 41 kilometrelik çok güzel bir tur oldu. Öğleden sonra hava biraz böyle bulutlanınca güneşten mahrum kaldık. Fazla da hırpalamadı. Zaten bol bol mola vererek geldiğimiz için. Bundan sonra artık sürekli bisiklete binerim diye düşünüyorum. Biliyorsunuz sanayi devrimiyle birlikte fabrikalar kuruldu, üretim bantları oluşturuldu. İnsanlar iş ve aş için bu yerleşkelerin etrafına göç etmeye başladılar. Zamanla nüfus arttı, şehir kalabalıklaştı. Dolayısıyla dikey yapılaşma kaçınılmaz oldu. Üstelik apartmanlar müstakil evlere göre çok daha ekonomik seçenekler sunuyordu. Orada yaşamak daha kolay hale gelmişti. Sosyal ilişkileri çok destekliyordu. Böyle düşük, pratik bakım gerektiren yaşam alanları şehirde yaşamayı çok daha cazip hale getirdi. İşte apartmanların konumu, güvenlik ve sosyal güvence bakımından da ayrıca alternatif sunmaya başladı. Yani şehirde yaşamak oldukça iyi bir fikir haline dönüştü. O zaman şu soruyu da sormak gerekiyor. Ne oldu da apartmanlardan, şehirlerden sıkılıp müstakil evlere, müstakil hayatlara hücum eder olduk? Ya da bunun hayalini kurar olduk? Bu fikir değişikliği modern hayatın getirdiği stres, doğaya olan özlem ve pandemi gibi küresel olaylara bağlanabilir. Evet, gürültü, trafik, stres bir şehirden kaçmanın başlıca nedenleri. O beton yığını içerisinde yüksek apartmanların arasında doğadan da kopuyoruz. Toprağa dokunmak, doğayla iç içe olmak şehirde yaşarken bir lüks haline geliyor. İşte pandemi bazı şeyleri farkına varmamıza sebep oldu. Doğaya dönüş arzumuzu da körükledi. Artık böyle bir ofiste çalışmak ya da iş merkezine yakın oturmak gibi bir zorunluluğumuzun olmadığını görmüş olduk. Üstelik artık şehirden taşınmak, işte doğal yiyecekler tüketmek, temiz hava, daha özgür yaşamı vaat ediyordu. Küçük dairelerin içine sıkışıp kalmak yerine kırsalda daha geniş bir alanda, eviniz küçük olsa bile, ki tiny house'lar falan o zamanlar patladı. İnsanlar karavan alıp bir arsanın içine attılar. Yani yaşam alanınız dar olsa bile doğanın içinde böyle geniş bir alanda yaşamak çok daha cazip hale geldi. Yaşamayı hayal ettiğimiz yerde her şeyin çok kolay olacağını düşünmemiz gayet normal. Ve bunda sosyal medyanın büyük etkisi var. Bu arada vize başvurusu için çeşitli evrakları toplamamız gerekiyordu. Onları aldık geldik Hülya ile birlikte. İzlediğimiz hayatları romantikleştirme eğilimindeyiz. Bunu ben de yapabilirim diyoruz ama ya sonra? Müstakil hayatın ilk evresi oldukça romantiktir. Sessizlik harikadır, doğa zaten mükemmel, huzur paha biçilemez. Ama bu romantik balayı dönemi geçtikçe bazı gerçeklerle yüzleşmeye başlıyoruz. Şehirde alıştığımız kolaylıklar burada yokmuş. İnternet yavaş, market uzak, kargon geç geliyor. Apartman yaşamında hiç düşünmediğimiz dertler hayatımıza giriyor. Çatı tamiri, foseptik sorunları, bahçe bakımı gibi. Derken sosyal izolasyon kendini iyice hissettirmeye başlıyor. Kalabalıklardan kaçmıştık ama şimdi yalnızlıktan bunalıyoruz dediğimiz bir evreye geçiyoruz. İşte bu yüzden insanlarla yeniden ilişki kurmayı da öğrenmek gerekiyor. Son yıllarda apartmanlarda karşı komşusunu tanımayan, onlarla muhatap olmayan bir kitleye dönüştük. Benim Bodrum'a taşınır taşımaz yaptığım ilk şey kendimi bir bisiklet grubuna dahil etmekti. Birlikte bisiklet sürdüğümüz bu gruptan bahsediyorum. Bir sürü insan tanıdım, çok arkadaşım oldu ama aynı zamanda Bodrum'un yerlisi tanıdığım dostlarım, arkadaşlarım, ahbaplıklarım da çok kıymetli hale geldi. O yüzden şunu diyebilirim, biz şehirliler normalde kendi küçük gruplarımızı kurmayı tercih ediyoruz. Böyle minik gettolar kuruyoruz. Ankaralılar, İstanbullular, şudur budur falan gibi. Ama tecrübeyle sabit, hemşehrilik çok da iyi bir şey değil. Müstakil yaşamın beklenmedik maliyetleri de var. Isınma, su, bakım işleri tamamen sizin sorumluluğunuzda. Odun, elektrik, su deposu, jeneratör derken giderler hızla artar. Ne bileyim mesela çatı onarımı, tesisat sorunları, bahçe bakımı ek maliyetler getirir.
Şehirde kolayca ulaşabileceğiniz market, kargo veya toplu taşıma belki de yaşadığınız yerde yoktur. Her şey için bir araca ihtiyaç duyarsınız. Kısacası doğayla iç içe bir hayatın konforu beklenmedik masraflarla gelir. Benim gözlemim son yıllarda Bodrum'a gelenler hayatın tadını çıkarmak yerine bolca şikayet ediyorlar. Ben de mümkün olduğunca bu şikayetçi tayfadan uzak duruyorum. Zaman içinde ben burada yapamıyorum, burada yaşanmaz diyen ve hatta kaçan çok insan tanıdım. Zira bir zamanlar özgürlük olarak adlandırdığımız bu şey sonrasında ağır bir yüke dönüşebiliyor. Bu duruma da kaçış paradoksu deniyormuş. Yani kaçtığımız yerlerden kaçma eylemine. Özetle kaçmak, siz değişmedikçe asla bir çözüm olmuyor. Yanılmıyorsam Ocak ayıydı. Tam 19 saati bulan uzun bir elektrik kesintisi yaşadık. Tabii hemen sitenin WhatsApp grubu hareketlendi, isyan bayrakları açıldı. Bölgenin elektrik dağıtım şirketi Aydem'e arıza kayıtları oluşturuldu. Bununla birlikte bu sürede ara sıra böyle akım geldi gitti. Elektrikli aletlerin, elektronik aletlerin bozulma riski gündeme geldi. Tabii ki buzdolabında kim yiyecek ve içeceklerin çöpe gittiğini söylememe gerek yok. Ama daha da önemlisi o soğuklarda insanlar ısınma problemi yaşadılar. Bir de bizim sitenin özelinde daha da kötüsünü söylemem gerekirse elektrik gittiğinde sularımız da gidiyor. Ben 19 saatlik elektrik kesintisine katlanabilirim ama susuzluğa asla. Bazı insanlar işte bu nedenlerle geri dönüyorlar şehirlerine, apartmanlarına, eski düzenlerine. Kaçış paradoksunun bize öğrettiği temel şey şudur. Nereye gidersek gidelim bizi mutlu edecek yeni şeyler keşfetmemiz gerek. Yalnızca yer değiştirmekle değil, içimizdeki şeyleri değiştirerek ancak rahatlayabiliriz. Bahçeli bir hayat istiyorsan börtü böcekle, çıyanla, yılanla yaşayacağını kabul etmen gerekiyor. Müstakil hayatın çözümleri müstakil olmalı. Yani çöpünü kendin atmak bir şikayet konusu olmamalı mesela. Benim için bu aylarda sobayı temizlemek, onun külünü atmak, ne bileyim verandada odun bitmişse buraya odun taşımak, kalmamışsa bir odundan çıra çıkarmak bir sabah rutinidir. Bunu her sabah yapmazsam Bodrum'un keskin soğuğuyla asla mücadele edemezdik. Bahçeyi temizlemek, budanan o çalı çırpıdan, ağaçlardan yakacak ayırmak önemli bir uğraştır. Sağlam bir yağmurda çatı akar, güçlü bir rüzgarda verandanın örtüsü kalkar. Bunlarla uğraşmak bir iştir. Usta çağırıp tuvalet gideri nasıl açtığını öğrendikten sonra artık bu işi de kendim yapabiliyorum. Pis iştir ama basittir, param da cebimde kalır. Hiçbiri benim şehirde yaptığım işler değildi ama şikayet etmek yerine nasıl çözüleceğini öğrenmek benim haneme artı olarak yazıyor. Daha başka ne söyleyebilirim bilmiyorum ama artık bu öğrendiklerimle başka bir yerde de rahatlıkla yaşayabilirmişim gibi geliyor bana. Hoş, Selimiye özelinde o evi tamamlamamız üzerine hala oraya taşınacak mısınız, Bodrum'u terk ediyor musunuz gibi sorular gelmeye devam ediyor. Bodrum gibi yer terk edilir mi yahu? Ben burayı çok seviyorum, burada oldukça mutluyuz. Keşke bir ömür dediğim gibi burada yaşayabilsek. O yüzden de hani gerçekten aklıma söyleyecek başka bir şey gelmiyor. Belki de başta adını geçirdiğim blogumda bu videonun metnini yayınlamalıyım. Çünkü o blog da artık biraz hareketlensin istiyorum. Daha önce buna söz vermiştim ki bu videoların metinlerini yazdığım için orada paylaşabilirim gibi gözüküyor. Ki yazmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Özellikle hayallerini gerçekleştirmiş olanlar daha yolun başında olanlara yol göstermiş oluyor. Yazın ki onlara da yol verelim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.